Bildiğiniz bütün Kur'an kurslarını unutun. Bu yaz Kur'an tanıma kursu ile sizleri tanıştırmak istiyorum. Kur'an tanıma kursu nedir? Kur'an tanıma kursunun amacı nedir? Kur'an tanıma kursunun hedefleri nedir? Kur'an tanıma kursuna kimler katılabilir? Ne kadar sürecek? İçeriğinde neler olacak? Kur'an'ı gerçekten tanıyacak mıyız? Bütün bu soruların cevabını almak üzere şimdi videoyu izlemeye devam edelim. Bu uygulamanın hiçbir kurum ve kuruluşla bağı yoktur. Tamamen kişisel bir girişimdir. Kur'an tanıma kursunun amacı şu: net olarak sorulduğunda bir kişiye, öğrenci olsun, yetişkin olsun, bir başkası, Kur'an'da ne var diye sorulduğunda kesinlikle Kur'an'da ne olduğunu söyleyebilecek seviyeye gelmesi. Amaç, katılımcıların Kur'an'ı planlı okumayı öğrenmesi, düzenli ve planlı okuma ile Kur'an'ı ve içeriğini tanıması, Kur'an'ın önemini kavraması. Sonraki hayatında Kur'an ile bağının devamlı olması, Kur'an'ı anlayarak okuma ve araştırma isteğinin uyarılması ve diri tutulması. Katılımcıların Kur'an'ı kendi bütünlüğü içerisinde anlama, metin bütünlüğü, metin analizi, bağlam bilgilerini almaları sağlanacaktır. Peki bütün bunları yaparken yöntemimiz ne olacak? Hemen yöntemimize bakalım. Yöntem, tamamen anlam ve içerik merkezli çalışma olacaktır. Arapça okuma çalışması yapılmayacaktır. Haftalık 60 sayfa okuma yapılacak ve 10 hafta boyunca Kur'an'ın tamamının okunması sağlanacaktır. Günlük 8 sayfa okuma yapılacaktır. Kur'an tanıma kursuna kimler katılabilir? Elbette herkes katılabilir. Öğrenciler olabilir, ortaokul seviyesinde 11-12 yaş sonrası, lise öğrencisi olabilir, üniversite öğrencisi olabilir, hatta yetişkinler de olabilir. Katılımcılar 11-12 yaş üstü ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri. Katılımcı sayısı 10 kişiyi geçmemelidir. Katılım çok olursa gruplara bölünebilir. Yetişkinler arasında da arkadaş çevresinde veya aile içerisinde uygulanabilir. Kur'an tanıma kursunun temel hedefi kişinin inandığı kitabını tam olarak tanımasıdır. Hedefler: Kur'an'ın emek ve gayretle anlaşılır bir kitap olduğunun ve bunun için gönderildiğinin bilinmesi. Kur'an'ın tanıdık ve sevilen bir kitap haline gelmesi. Kur'an'ın hayatın merkezi olduğunun bilinmesi. Kur'an'ın sürekli bir uyarıcı ve yol gösterici olarak benimsenmesi. Kur'an'ın onu getiren elçiden bağımsız olmadığının bilinmesi. Tevhid, şirk, ahiret, ahlaki yaşam sorumlulukları, elçiliğe dair bütün detayların açıkça görülmesi. Peki Kur'an tanıma kursu ne zaman uygulanacak, nerede uygulanacak, kimler tarafından uygulanacak, içeriğinde ne olacak? Şimdi gelin birlikte ona bakalım. Uygulama, yaz tatili boyunca 10 hafta uygulanacaktır. Kış uygulamaları henüz planlanmadı. Online haberleşme grubu kurulacak. Belirlenen sayfalar evde Türkçe anlamından okunacak, dikkat çeken yerleri işaretlenecektir. Haftada bir kez yüz yüze toplantı yapılacak ve okunan yerlerle ilgili çıkarılmış sorular cevaplanmaya çalışılacak, altı çizili yerlerle ilgili değerlendirme yapılacaktır. Yer herkese açık bir yer olacaktır. Haftada bir kez online toplantı yapılacak ve bu toplantılarda Kur'an'ı genel olarak tanıtmayı amaçlayan sunumlar icra edilecektir. Kur'an hakkında seviyelerine uygun detaylı bilgiler verilecektir. Meal tercüme seçimi katılımcıya aittir. Tamamen üzerine notlar alabileceği uygun bir meal olacaktır. Sure isimleri ve anlamları tablosu sürekli gündem olacak ve katılımcılardan tekrarı istenecektir. Kur'an tanıma kursunun içeriğinde neler var? En çok aslında merak edilen konulardan bir tanesi de bu. İçerikte neler olduğunu detaylı olarak sizlere aktarayım. İçerik, Kur'an nedir? Kur'an nasıl bir kitaptır? Kur'an kimler içindir? Kur'an'ı kimler okuyup anlayabilir? Kur'an'ı okuyup anlamak için asgari eğitim ne olmalıdır? Kur'an'a muhatap olmak için Allah'ın özel bir şartı var mıdır? Vahiy nedir? Resul ve Nebi nedir? Geçmişten bugüne vahiy, elçi ve insan, vahiy ve elçinin ayrılmazlığı, vahiy nasıl bir şeydir, ne zaman inmiştir, nedir, nerede inmiştir, kime inmiştir? Kur'an'ın içindekiler, surelerin tanıtımı, Kur'an'ın mealinin detaylı okunması, farklı meallerin tanınması, farklı tefsirlerin tanınması.
Kur'an tanıma kursunda elbette sorumluluklarımız da var. Orada rehber olacak kişinin sorumlulukları var. Öğrenci ya da katılımcı olacak kişinin sorumlulukları var. Gelin şimdi de sorumluluklarımız neler onlara bakalım. Sorumluluklar: uygulayıcı yani rehber. Okunacak içerikleri belirlemek, katılımcıların takibini yapmak, altı çizili yerlerin açıklamasını yapmak ve soruları cevaplamaya çalışmak, sonrasında toplantıları planlamak. Bu uygulamanın amaçlarından biri kişinin Kur'an'a çağrılmasıdır. Asla başka bir yere ve kişiye çağrı yapılmayacaktır. Katılımcının sorumlulukları: haftalık belirlenen içeriği okumak, önemli yerlerin altını çizmek ve okunan yerlerle ilgili sorular çıkarmak, yüz yüze ve online toplantılara katılmak. Yüz yüze toplantı haftada bir gün 2 saat, online toplantı haftada bir gün 2 saat. Yine katılımcıların sorumluluklarından birisi de ömür boyu kendisinde kalacak bir meal edinmektir. Kur'an tanıma kursu ile ilgili bir çağrım ve bir davetim var. Ben istiyorum ki bu Kur'an tanıma kursu eğer sizin tarafınızdan beğenilirse siz de öğrencinizle, çocuklarınızla, ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte uygulayın. Bütün Türkiye'de uygulansın, bütün dünyada uygulansın ve insanlar inandıkları kitabın içeriğinde ne olduğunu bilsinler istiyorum. Kur'an tanıma kursunu eğer beğenirseniz ve siz de uygulamak isterseniz videonun açıklama bölümünde ve yorumlar bölümünde bütün detayları PDF dosyası olarak bırakacağım. Oradan alıp siz de istediğiniz yerde, istediğiniz zaman uygulayabilirsiniz.